Hamas'ın başlatmış olduğu ama İsrail'in Gazze dahil olmak üzere Lübnan ve Suriye'yi bombaladığı, hatta kimyasal silahlar bile kullandığı bir sürecin içindeyiz. Açıkçası bunlarla alakalı yeterince video yapıldı. Teknolojinin hızı sayesinde anlık olarak tükettiğimiz bilgilerle belki birçoğumuz bu meseleyi sindirdi bile. Bu yüzden sindirmesi daha zor olan bir süreçten bahsetmek, İsrail'in 130 yıla dayanan kuruluş hikayesini anlatmak istiyorum. Günümüzde İsrail, işgal ettiği topraklarla 22.145 kilometre alana sahip bir ülke. Hemen hemen İstanbul'dan Muğla'ya uzanan küçük bir toprak parçasından bahsediyorum. Önünü arkasını çevreleyen Arap toprak ve demografisine rağmen yaklaşık 9 milyon nüfusuyla bu coğrafyada varlığını koruyor. Bu aidiyetin ömrü ortalama 3000 sene öncesine kadar dayanıyor. İlk semavi din olan Museviliğin İsrailoğullarına müjdelediği bir haber var. O gün Allah, Hazreti İbrahim ile anlaşma yaparak şöyle buyurdu: "Ben, Mısır'dan Fırat Nehri'ne kadar olan bu toprakları senin soyuna bağışladım." Yaratılış bölümü 18'e 15. Yahudiler, tıpkı Tevrat'ta yazdığı gibi bu bölgede yaklaşık 2500 yıl önce yaşamaya başladı. Ancak hiçbir zaman bu topraklara gerçek manasıyla sahip olamadılar. Tarihe ışık tuttuğumuzda görüyoruz ki Babil döneminden Hristiyanlığa ve oradan da Arap ve Osmanlı dönemine kadar birçok farklı ırk bu bölgeyi baskın bir şekilde yönetti. O yüzden tamamen kişisel bir yorum olmakla birlikte herhangi bir tarihe sahip olduklarını söyleyemem. Açıkçası benim için İsrail tarihi 100, bilemediniz 150 yıl öncesine kadar dayanıyor. Bu yüzden zamanı ileri sarıp hem 1800'ün hem de Osmanlı'nın sonlarına doğru yolculuk yapalım. Osmanlı dağılmadan önce Irak, Suriye ve Filistin gibi bölgeler kendi kontrolündeydi. İlginçtir ki bu tarihlerde Osmanlı'nın ilk bankası kuruldu ve devlet yönetimine Masonların karıştığı iddia edildi. Peki bu iddia asılsız mıydı? Osmanlı Bankası 1856'da kurulan İngiliz sermayeli bir bankadır. 1862'de ise Fransız mali grubun, ki başında Mayer Amschel Rothschild vardı, eşit ortaklığıyla Banka Osmaniye Şahane adını almıştır. Rothschild ortaklığındaki bu özel banka, yeri geldiğinde Osmanlı için para basacak kadar güçlenmiştir. Hatta taşis denilen bir uygulamayla altından olması gereken paranın içine bakır katılıp para değersizleştirilmişti. Yine o dönemlerde bu bankanın projesiyle adına tahsil denilen bir uygulama gerçekleştirildi. Bu da paranın olması gerektiği gramajdan daha altında basılması demekti. Son olaraksa farklı dönemlerde toplam 13 sene boyunca parayı altın olarak basmak yerine karşılıksız kağıt para şeklinde basmışlardır. Bu olaylar Osmanlı ekonomisinde %1800 enflasyona sebep olmuştur. Hatta Rothschild ailesinin Osmanlı üzerindeki gücü o kadar artmıştı ki ülkenin liman, demiryolu ve maden gibi iş kollarını ele geçirmişlerdi. Elbette tüm bunları hisse satın alımları ve borsa sayesinde yaptılar. Bu Osmanlı ticareti ve ekonomisi için oldukça kötü bir haberdi. Öte yandan Abdülhamit'in borsada yatırım yaptığına dair Osmanoğlu ailesi içinden paylaşılan bilgiler de mevcut ama şu an konumuz bu değil. Rothschild ailesi devlete fon sağlayan paravan şirketlerle gün geçtikçe Osmanlı'yı avucunun içine alıyordu. Hatta o kadar çok güçlendiler ki Abdülhamit'e ülkenin borçlarının karşılığında Filistin'i satması gerektiğine dair teklif bile yaptılar. Ancak bu teklifi Abdülhamit reddetti. Bahsettiğim bu dönem öyle bir dönemdi ki bir yandan 1895 borsa krizi diye bilinen ekonomik buhran yaşanıyor. Öte yandan 1897'de Yunanistan Savaşı patlak veriyor. 1900'lerin başında Bağdat Demiryolu'nun imtiyazı verilirken Hicaz Demiryolu'na ise başlanıyordu. Öte yandan Abdülhamit bir bombalı saldırıya da uğramıştı. Kısacası ülke karışıktı ve borsadaki hisseler herkese açıktı. Siyonistlerse Abdülhamit'in olumsuz cevapları nedeniyle kendilerine iş ortağı olarak İngilizleri yakın görmeye başlamıştı. Bizzat Lord Rothschild tarafından İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour'a Filistin'in Yahudi vatanı olması yönünde mektup gönderilmişti. Velhasıl bu şekilde işleyen sürece rağmen Osmanlı Filistin'den bir karış toprak satmasa bile günden güne özelleşiyor ve borçlanıyordu. Balkanların kaybedilmesi, Arap ve Ermeni ayaklanması, İstanbul'un işgali derken Osmanlı elden ayaktan düşmüştü ve Osmanlı Bankası savaşa alelacele giren devlete maddi yönden destek olmuyordu. Neticesinde Dünya Savaşı sonrasında mağlup gelen Osmanlı, varlığını günümüze ulaştıramasa bile 1. Dünya Savaşı boyunca Rothschild ailesinin ülkelere borç verdiği dedikodusu günümüze kadar uzandı. Bu sıra dışı ailenin borç verdiği iddia edilen İngiltere ve Fransa, Osmanlı'dan kopan Kuzey Afrika ve Orta Doğu topraklarını senelerce işgal etti. Britanya Filistin'i, görünürde Araplara destek olsa da İngiltere Dışişleri Bakanı, Filistin'in Yahudi vatanı olmasını sağlamaya çalışıyordu. Başlarda burada yaşayan Yahudi oranı %10'larda olmasına rağmen
1920'lerden sonra bölgede Yahudi nüfusuyla birlikte Yahudilere ait toprakların hektarları da genişliyordu. Öte yandan Arap halkı İngilizlere karşı ayaklanmalara başlamıştı. Bahsettiğim olayların hiçbirini unutmadan takvimleri ileriye sarıp Avrupa'ya gidelim. Bu adam Nazi lideri. Nedense Yahudi düşmanı olan Hitler. Onlarca sene boyunca kendi coğrafyasından çok alakasız bir ırka, Yahudilere soykırım gerçekleştirdi. Fırınlarda canlı canlı yaktı ve çeşitli işkencelere maruz bıraktı. Peki bu olaylar sonrasında ne oldu? Avrupa Yahudileri göç etmeye başladı. Bilin bakalım nereye? Elbette Filistin'e. Doğu Avrupa ve Arap ülkelerindeki 500 bin Yahudi artık Tevrat'ta bahsedildiği üzere ana vatanlarında yaşayacaktı. Bugünlerde bölgedeki Yahudi oranı %30'ların üzerine çıkmıştı. Hitler'in Arapları kendisine çekme tavırları ve McDonald Beyaz Kitabı adlı raporda yer alan Filistin'e giren Yahudileri kısıtlayıcı raporlar yüzünden Yahudiler eski dostları İngilizlere karşı tutum almaya başlamıştı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1948'de İngiltere Filistin'den çekileceğini bildirmişti. Birinci Dünya Savaşı boyunca Siyonistlerin borç verdiği iddia edilen dönemin küresel gücü olan İngiltere bölgeden çekilince İsrail kuruldu. Peki Filistinliler İsrail'e toprak sattı mı? Evet, sattı. Çok ama çok küçük bir miktarda. Fakat satılan bu toprakların verimli topraklar olduğunu ve bu toprakların bilinçli bir şekilde satın alındığına da değinmek istiyorum. 1890'ların sonunda Osmanlı'yı finanse eden, maddi yönden sıkıştıran ve hisselere sahip olan aile, Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında Osmanlı'yı epeyce hırpaladı ve Osmanlı'nın kaybettiği bu topraklarda İsrail Devleti kurulması adına İngiliz devlet yetkililerine üstü kapalı tehditlerle mektuplar gönderdi. Nihayet bu çabaların karşılığında 2. Dünya Savaşı sonrasında da istediklerini aldılar. Bu kısım biraz podcast gibi oldu ama şu ana kadar yaşananları basit cümlelerle özetlemek istedim. Konuyu bağlama adına Osmanlı'nın Orta Doğu'da kaybettiği diğer bölgelere bakacak olursak, Suriye Fransa'dan ayrılarak sözlü özgürlüğünü 1946 yılında elde etti. 1961'de ise resmen kuruldu. Irak'sa Birleşik Krallığın bölgeden tamamen çekildiği 1958 yılında Cumhuriyetini ilan etti. Bu dönemlerde ne yazık ki ülkemiz oldukça zorlu dönemlerden geçiyordu ve süreç Adnan Menderes'in asılmasına kadar ilerlemişti. Ne yazık ki sonraki dönemlerde bile su kolay kolay durulmamış ve Türkiye iç karışıklıklarından bir türlü kurtulamadığı için yüzünü dış politikaya çevirmekte zorlanmıştı. Ülkemiz bu süreçlerin içindeyken 1967'de Arap ve İsrail Savaşı başladı ve Araplar İsrail karşısında deyim yerindeyse bozguna uğradı. Galip gelen İsrail gövde gösterisi yaptığı gibi sınırlarını da genişletmeyi ihmal etmedi. Şimdi yakın geçmişe ilerleyelim ve zamanı 2000'lere alalım. September the 11th, evil killer, Taliban, Al-Qaeda, Osama bin Laden, terrorism. Bölgede Fransızlar ve İngilizler artık yok. Ama olaylara birden Amerika dahil oldu ve bir bahaneyle Irak'ı işgal etti. Neticesinde Saddam idam edildi ve Irak'ta Kürt bölgesel yönetimi kuruldu. Böylece Sevr'de planlanan Kürt devletinin ilk temeli atıldı. Suriye'de YPG yönetiminde bölge oluşturuldu. Şimdi de Hamas ve İsrail kendini defalarca tekrarlayan yeni bir döngünün içine girdi ya da bilinmez, belki de Filistin için köklü bir değişikliğin içindeyiz. 1890'lardan 2023'e 133 yıllık bir plan anlattım. Kiminize göre bir masal. Ama acı bir gerçek var ki Türk bayrağının dindiği yerde kan dinmiyor. Bence yeni dünya çok gerçek ve tarihi okuyan için oldukça net. Bu tamamen kişisel bir yorum. Katılmak zorunda değilsiniz. Gazze'de yaşanan olaylar görünmeyen bütünün sadece küçük bir parçası. Orada yaşananları üzüntüyle karşılıyorum ve içim acıyor. Net olmak gerekirse özgür bir Filistin'i desteklediğim fikir. Fakat bu fikre ne Osmanlı ne de orada yaşayan Filistinliler yeterince sahip çıkamadı. Üzgünüm ama Hamas hiç sahip çıkamaz. Hamas'ın sivil halka yaptığı zulmü lanetlediğim gibi İsrail'in Gazze'yi aç ve susuz bırakmasını ve katliamlara devam etmesini de lanetliyorum. 28 yaşına gelmiş, kendi halinde bir yazarım. Fütüristik düşünmeyi ve olacakları öngörmeyi de çok severim. 2023 yılının geleceğini kutlamayacağımı, getireceği kaoslara hazır olmamız gerektiğini de çokça yazdım. Bu kaos, o kaoslardan birisi. Kimsenin kalbini ya da umudunu kırmak istemem ama Gazze ve Filistin için sona gelinmiş gibi duruyor. Önemli olan bundan sonrası. İran'ı, Amerika'sı, Çin'i, Orta Doğu coğrafyasını çok iyi idrak edip Cumhuriyet'in 100. yılında bilinçli olmak zorundayız. Bana sorarsanız yeni bir çağın içindeyiz ve 2032 yılına kadar birçok şeyle karşı karşıya kalacağız. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim.
100.000 hedefim için abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, barışla yaşayın.